Arda Güler'in Ferencvaros maçı performansı İspanya'nın gündeminde. Mourinho Arda Güler'le ilgili ne söyledi? İspanyol taraftarlar Arda Güler hakkında ne düşünüyor? Marca gazetesinden Arda Demeci. Ferencvaros maçı sonrası oyunculardan açıklamalar. Arda Güler'den haberler, Real Madrid'den haberler. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Arda Güler'in inanılmaz performansı Marca gazetesine kadar ulaştı. Tüm taraftarlar Arda Güler'i desteklemeye başladı. Hazırsanız ve like'ınızı da attıysanız başlıyoruz. Real Madrid Macaristan'da galibiyeti garantiledi. 2-1'lik skorla Ferencvaros'u yendiler. İlk yarı çok iyiydiler. As oyuncular girdikten sonra ikinci yarı başladıktan sonra da kötü bir futbol izledik, çok garip. Mourinho'nun ve oyuncuların açıklamaları burada olacak. Eğer buraları yayında izlediyseniz geçebilirsiniz. Mourinho, Bernardo bizim için çok önemli bir oyuncu. Ancak zavallı adam tatile gidince telefonlarını kapatıyor. Zavallı adam, evet. Hiç çalışmamış, fiziksel olarak beklentilerimizin çok altında. Bu yüzden çok çalışması gerekiyor diyor. Valverde Mourinho hakkında, onun böyle olacağını beklemiyordum. Bize çok yakın. Hani samimi bulmuş onu. Bazen sert olabiliyor ama bence bu seni güçlendirebilecek şey diyor. Bernardo Silva çok mutlu hissediyorum. Real Madrid için oynama şansı buldum. Evet, bence de bu şansı nasıl buldum bilmiyorum. Gazeteci soru soruyor. Vinicius kontratını yeniledi ve oynadı. Düşüncelerin neler diyor Valverde'nin cevabı. Güzeldi. Hepimiz onun bizim için ne kadar önemli olduğunu ve bizim için temsil ettiği değerleri biliyoruz diyor. Mourinho, Vinicius Junior. En önemli şey sözleşme uzatması. Sözleşmeyi yenilemek onun için tabii ki bir mutluluk kaynağı. Aynı zamanda hepimiz için de mutluluk kaynağı. Yok, öyle bir şey yok. Mourinho, ilk yarıyı ikinci yarıdan daha çok beğendim. Aynı şekilde ve bu beni şaşırtmadı. İlk yarıda birlikte çalıştığımız ve birkaç maç oynadığımız takımı gördük. Bu yüzden sahada oyuncular arasında daha fazla uyum vardı ve oyunda mükemmel bir kontrol sağlandı. Bu kontrolü de Arda Güler sağladı. Sadece ben değil, bütün taraftarlar diyor. Mourinho, Vini çok az antrenman yaptı. Bugün topu alıp 50 metre koşup gol atmasını beklemiyordum. Bacakları hala yorgun ve bitkin. Şu 50 metre muhabbetini unutmayın arkadaşlar, bunu bir yere bağlayacağım. Gelecek çarşamba günü kesinlikle daha iyi bir durumda olacak ve takip eden pazar günü de öyle. Çarşamba günü bir hazırlık maçı daha var, Deportivo ile, onu da izleriz. Valverde kaptan. Gerçekten keyfini çıkarıyorum ve bunun asla bitmesini istemiyorum. Elimden gelenin fazlasını yaparak olabileceğim en iyi kaptan olmaya çalışıyorum. Yine eleştirmiş olacağım ama bence Fede Valverde'den kaptan olmaz, onu söyleyeyim. Mourinho, Ferencvaros maçında Arda Güler'i neden sahada tüm maç boyunca tuttuğu hakkında. Arda'nın 90 dakika tamamlama sebebi vardı. Onun maçı baştan sona deneyimlemesini istedim. Kontrol bizdeyken, acı çekerken, rakip yaklaşımını değiştirdiğinde. Burada Arda Güler ne yaptı? Atak yaparken çok iyiydi. Yorgunken yine iyiydi. Rakip hücum yaparken de çok iyiydi. Arda'nın savunma hamlelerine dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Tam Mourinho'nun istediği gibi oynadı. Ondan bahsediyor. Evet, ikinci golü atan Carlos Espi. Kendimi daha iyi ve daha rahat hissediyorum. Takım arkadaşlarım gol konusunda bana gerçekten yardım etti. Arda Güler, Fede, bütün takım çok mutluyum. Valverde'nin açıklaması, menajerin yani Mourinho'nun istediği her şeyi yapacağım. Biraz yorgunum çünkü daha başlangıç olduğu için yorgunluk hala burada diyor. Valverde, Bernardo Silva o harika bir oyuncu. Onunla karşılaşmaktan her zaman keyif aldım ama ona karşı acı çektim. Şimdi o bizim takımımızda ve ona sahip olduğumuz için şanslıyız diyor. Mourinho, çok iyi antrenman maçıydı. Hataları görebilecek ve onları düzeltebileceğim diyor. Bernardo Silva, en rahat hissettiğim yer neresi? Takımın ihtiyaç duyduğu yer neresiyse orada rahat hissediyorum diyor. Her yerde oynarım diyor yani. Mourinho, şu anda sahip olduğumuz gibi kısa bir kadroda Bernardo'nun yaptığı gibi birden fazla pozisyonda oynayabilen oyunculara ihtiyacımız var diyor. Valverde, şunu söyleyeyim, Mourinho ile çalışmak muhteşem. Ondan çok şey öğrenebiliriz diyor. Evet, maçtan sonra da Real Madrid Arda Güler'i paylaştı arkadaşlar. Gerçekten tam bir maestro, nazar değmesin. Benim yorumum da bu arkadaşlar. Arda Güler'i izlerken böyle olanlar kimler? Ben el kaldırdım abi. Aynen böyle izliyoruz maçı ya. Garip bir çocuk. Seviyoruz onu. Şansı bahtı bol olsun, yolu da açık olsun. Ne büyük bir yetenek diye paylaşıyor herkes. Arkadaşlar burada Türkçe yazıyor. Yine uyarıyorum. Bunların hepsi yabancı sayfaların, Madrid sayfalarının yaptığı paylaşımlar. Markanın başlığı. Carlos Espi kazanan golü atıyor. Bernardo Silva ilk çıkışını yaparken, ilk maçına çıkarken Arda Güler atağı yönetiyor ve La Fabrica açılışı yaratıyor.
Altyapı oyuncuları da gerçekten güzel oynuyorlar. Arda Güler'in yer almadığı 11 kişilik herhangi bir kadro kabul edilemez diyor. Bunların hepsi yine yabancı yorumlar arkadaşlar. Başka insanlar yazıyor bunları. Şu pası hatırlıyor musunuz? Endrick'in önüne attığı pas. Kevin De Bruyne pası attı arkadaşlar. Kevin De Bruyne pası inanılmaz bir pastı ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Gözlerimizin pasını sildi çocuk. Ve Vinicius Junior'a attığı Trivela pası. Şu pası nasıl değerlendiremedi? 3 sene önceki Vini olsa bu golü atardı. Yine başka sayfalar sihirbaz olarak paylaşıyor Arda Güler'i. Defansif hamlelerinden dolayı Arda'ya Türk duvarı demişler. İnanılmaz ya. Mourinho'nun yönetiminde Arda Güler. Evet, bu oyuncular kim bilen var mı? Hemen şöyle sırasıyla yazın abi yorumlara. Gerçekten de bu şekilde tüm özellikleri açıldı Arda Güler'in. Prime açıldı diyebilir miyiz ya? Yeni. Bernardo Silva oyuna girdikten sonra Arda Güler sağ tarafa geçti ve zaten buradan sonra da oyun pek dönmedi. Kimse oyunu açamadı. Bernardo'nun merkezde birçok maç oynaması bekleniyor. Bu da Mourinho'yu onu Arda ve Bellingham'ı birlikte oynatma konusunda zorlayacak. Marca gazetesinin haberi. Yani Bellingham'la ikisi mi oynayacak, ikisi oynayabilecek mi? Çok garip bir senaryoda bizi bekliyor. Bernardo Silva ilk 11 oynarsa bu arada. İlk 11 oynamazsa bence Bellingham Bernardo Silva'nın yerinde. Yani Valverde'nin tam yanında ön libero'da oynaması gerekiyor bence kesinlikle. Arda Güler'siz herhangi bir Real Madrid kadrosu işe yaramaz. 8.5 ile maçın yıldızı oldu Arda Güler. Diğer reytingleri de görüyorsunuz. 50 metre pozisyonu vardı. 50 metre depar atmasını beklemiyoruz. 50 metre top sürmedi zaten. Arda öyle bir top attı ki önüne. 50 metre yine deparını atmıştır. Ama aldı at dedi atamadı arkadaşlar. 50'yi buraya bağlayacaktım. Evet, herkes artık bu kadroyu kuruyor arkadaşlar. Herkes bunu söylüyor. Herkes bunu söylüyor. Bakalım Mourinho bunu yapabilecek mi? Bellingham tam benim dediğim yerde. Aynı bu şekilde. Buraya Bernardo'yu koymuşlar ama buraya Valverde'yi koymak gerekiyor. Ya da bilmiyorum, belki Bernardo Silva formunu toparlarsa burada oynayabilir. Ama Arda'nın yeri kesinlikle burası abi. Yine başka bir yerden yine aynı kadro geliyor. Herkes artık aynı düşünüyor. Arda Güler bu sezon Real Madrid'in 10 numarası olmalı. Onu yedek oturtmak istiyorsan bizim için en iyisi konusunda hiç ciddiye almıyorsun demektir diyor. Yani Real Madrid'i düşünmüyorsundur diyorlar arkadaşlar. Böyle de olmalı. Gelin bakalım şöyle Marca gazetesine de bir bakalım. Madrid takımı Arda Güler'den vazgeçemez. Bakın bunu Hasan demiyor, Bakkal Mehmet amca demiyor, bunu Salih Dinho demiyor. Bunu kim diyor? Bunu Real Madrid'e en yakın olan gazetelerden birisi, İspanya'nın en büyük gazetelerinden birisi Marca diyor. Real Madrid takımı Arda Güler'den vazgeçemez. Ferencvaros Real Madrid sezon öncesi karşılaşma analizi. Budapeşte'deki Real Madrid birkaç kez daha iki farklı yüzünü gösterdi. İki çok farklı hız. Arda Güler topa sahipken ve Arda Güler topa sahip değilken. Oyunun hızları. Türk oyuncunun liderliğinde takım uyum sağladı. Nefes aldı ve yolunu buldu. Bu nedenle kulübün oyun kurucu pozisyonu için kimi transfer etmesi gerektiği değil, genç oyuncuya nasıl yer açılacağıdır. Çünkü pozisyonlar sınırlı ve her oyuncunun ilk 11'de yer almak için açık bir rakibi var. Felaket yaşanmadığı sürece hücum orta saha rolü Bellingham'a verilecek ve çift pozisyonda Tchouaméni, Bernardo Silva, Valverde arasında iki atlı bir yarış olacak. Ancak Arda Güler'in sahip olduğu futbolu terk etmek, garajda tozlanan bir Ferrari'ye sahip olmak gibi olurdu. Bu benim yorumum ya. Bu bildiğiniz benim yorumum ya, şu Ferrari muhabbeti. Arda Güler'in yeri nerede? Bu hazırlık maçları artık Arda Güler için sezon öncesi hazırlık değil, Real Madrid'in oyun kurucusunun bayrağı devralacak birine ihtiyaç olduğu zamanlar bunlar. Ve Türk oyuncu Budapeşte de bunu yapabilecek tek kişinin kendisi olduğunu açıkça gösterdi. Sağlam Macar savunmasını alt üst etmek için hatlar arasında eşsiz bir şekilde hareket etti. Topu ayağına istedi ve takım arkadaşlarını boş alan bulmaları için yönlendirdi. Bazen koyu yeşil forması ve oyun tarzıyla Mourinho'nun bizzat şekillendirdiği Mesut Özil'i, bazen de tam olarak aynı olmasa da işaret parmağının basit bir hareketiyle takımı elektriklendiren Kroos'u görebiliyordunuz. Şimdi soru hangi oyun kurucuyu getireceğimiz değil, Arda'yı nereye yerleştireceğimiz. Çünkü Türk oyuncu adeta ilk 11'de yer almak için yalvarıyor. Oo, inanılmaz yazı. Ben de sizlerle beraber okuyorum arkadaşlar. Yazıyı, haberi gördüm. Direkt buraya aldım. Gerçekten çok güzel bir yazı. Bu oyun gerçekten ben ilk 11'de oynuyorum. Ben ilk 11'i istiyorum demek. Bakalım kim kazanacak? Bellingham mı, Arda Güler mi? Sizce kim kazanır?
Evet, başka bir Madrid sayfası. Arda Güler için başka başarılı bir gece daha. Arda Güler Mourinho'nun 4-2-3-1 diziliminde yine merkez forvet pozisyonda yer aldı. Madrid'in en iyi hücum pozisyonlarının tamamında rol aldı. Türkiye milli takım oyuncusu atağa kalkmaya yardımcı olmak için daha geriye çekildi. Hücum orta saha hattında hareket etti ve Espi'nin golünde rol aldı. Ve bu arada Arda Güler 2 golde de yer aldı. Asist arkası asist. Pre asist yaptı Arda Güler. 2 golde de yine vardı. Bellingham'ın henüz dönmemiş olması nedeniyle Arda Güler sezon öncesi hazırlık kampının ilk haftalarını önemli bir rol için güçlü bir aday olduğunu göstermek için kullandı. Madrid'in tam kadrosu hazır olduğunda nihai pozisyonu Mourinho'nun sezon başlamadan önce alacağı en önemli taktiksel kararlardan biri olmaya devam ediyor. Evet, sizce Mourinho Arda Güler'i mi oynatacak yoksa çok sevdiği Bellingham'ı mı oynatacak, göreceğiz. Bence yine ayrım yapmayalım. Bence ikisi oynasın ama Arda Güler 10 numara pozisyonda oynasın. Çünkü Bellingham'ın yeri asla orası değil. Bunu yani anlatamıyorum kimseye. Ancelotti'nin ona ayırdığı kısa sürede çok öne çıkıyordu. Alonso ile takımın en iyilerinden biriydi. Arbeloa ile büyük maçlarda en iyi performanslarını sergiledi. Mourinho ile de en iyisi oluyor. Eğer tüm antrenörlerle beraber bu işliyorsa bu onun seçilmiş biri olduğundandır diyorlar. Güzel. Aranca Rodriguez, gazeteci. Arda Güler sezon öncesi hazırlık döneminde harika seviyeler sergiliyor. Bugün takımının en iyi oyuncusu olarak geri döndü. Maçı tam 90 dakika oynadı. Bu arada bu hazırlık maçında tek 90 dakika oynayan Arda Güler'di. Real Madrid'in frikikçileri Arda Güler, Trent, Valverde. Topu kime verirdiniz gol olsun diye. Güzel de bir frikik attı. Direğin bir karış üstünden dışarı gittiği amaçla da. Bernardo Silva ile Arda Güler sarılıyor. Maç önü Arda Güler ve Trent'i yan yana koyup paylaşmış Real Madrid sayfası. Dumfries sağ bekte daha iyi bu arada. Arda Güler bu maçta 10 numara pozisyon için ustalık dersi verdi. %90 isabetli pas attı, 4 gol fırsatı yarattı, 3'te 3 orta yaptı, 3 tane çalım attı, 13'te 10 ikili mücadele kazandı. Bakın fiziksel gücünün nasıl arttığını görüyorsunuz. Bunları çabasızca yapıyor ve bu sadece sezon öncesi. Hala Arda'nın Madrid'in gerçek 10 numarası olup olmadığını merak ediyor musunuz? Madridistas, sizin görüşünüz nedir diyor. Bunların hepsi yabancı sayfalar arkadaşlar. Madrid'in büyük sayfaları şöyle. Mbappe ve Hakimi idman yapıyorlar. O da sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Rodri sadece Barcelona'da oynamak istiyormuş. Fabrizio Romano'nun haberi yine arkadaşlar. Oraya transfer olacak. Ferran Torres de Paris Saint-Germain'le anlaşmak üzere. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videom hoşunuza gittiyse like attıktan sonra lütfen hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bizi hak ettiğimiz yerlere getirirseniz çok seviniriz. Çünkü abone olmak ücretsiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kal. Bay bay.